Bak ben fıçı yapıyorum. 70 seneden beri. Bunun yanı sıra bak, bunun yanı sıra. Yer sofrası yaparım. Kayık küreği yaptım. Su çıkardım, sondaj. Şu şifa deposu. Ne oluyor bu? Sağlığa hizmet alıyor. Bu bir su yapağı, su, içmeye doyamazsın. Su. Şimdi gençlerimiz bilhassa iş yok, iş yok, iş yok diyorlar. İş insan kendi bulur. 100 sene gidiyor, 100 sene. 100 sene kullanılıyor. Kullanmasını bilsen, şimdi boşaltmayı boş bırakmayacak. Şimdi de en azından bir iki karış su olacak. Kızım bu acıyı tattım. Acıyı tattım. Herkese merhaba. Bugün 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış'la sohbet ediyoruz. Türkiye'nin kullanım amaçlı tek fıçıcısı İznikli İsmail Usta 88 yaşında ve hala işinin başında. İyi seyirler. Türkiye'de. Şimdi böyle kullanım amaçlı yapan yok başka, bizde başka. Türkiye'de. Kullanım amaçlı bak. Benzeri yapıyorlar. Sandalye yapıyorlar, masa yapıyorlar. Mesela öyle isteyenler de oluyor. Biz de yapıyoruz. Babam istiyorlar. Babam çok fazla yapmadı. Bildiğim kadarıyla 10 sene bile yapmadı. Babam da bir oflu alıyor. Şimdi hoca fıçıymış, imam, fıçı yapamış. Babam da arası iyiymiş, yanına gelirmiş. Ondan gözünü kestirmiş, yaparım ben bunu işleyi. Hatta şu şeyle, çemberle ağaçtan. Şimdi şöyle, bizim girişimiz Orta Asya, Kayboyu. Osmanlı'dan önce üç kardeş. Bunlar yörük. Mesela yüzlerce sene mesela önce. Sansarak. Köyümüzün tek özelliği şu. Suyu, havası, bir de insanları. Bir de insanları. Başka bir şey yok. Askere geldim. Mideden ameliyat oldum. 1958'de. Ben dedim artık yarım oldum. Burada yaşayamam. Köyde. İşle ağır. İçinde bir arsa alıverdim. Allah razı olsun. Bizim Etiyal'a buraya alıverdiler bize. 58'den beri buradayız yani. Bunu da yapardım. Çifte sürerdim. Tahta yapardım. Ne bileyim ki mısır, fasulye. 75 sene. Zaman geldi, sıkıldığım zamanlar oldu ama insanlara faydalı. Şifa deposu. Sonra çok da seviyorum sanatımı. Onun için bırakamadım. Ya 87 ya 88. Evim burası. Evim burası yan taraf. Kızım en fazla, en ideal zeytin, turşu, sirke, peynir. Peynir, bir peynir yapalım. Yemeğe doyamazsın. İşte bende o zihniyet yok. Ölmesin diyelim. Fıçı olsun, ölmesin. Yok, meşe değil. Bunlar 4 ağaç vardır. Meşe, kestane, dut, ardıç. Aynen şöyle meşe ayrıdır. Hatta en şifalı, en ideal olan ardıçtır. Şifası çoktur. İşte meşe bol olduğu için.
Bu öbür ağaçlar bunlar az. Az olduğu için meşe tercih ediyor. Şimdi kızım, mesela köydeyken bu ağaçları çalardık. Ormandan kesmesi yasak. Keserdik, biçerdik, gizli gizli kuruturduk, öyle yapardık. Şimdi mesela bir telefon çekelim, yarın bir tır ağaç dikili. Eskiden bulunmazdı. İhtiyaç çoktu. Çok olduğu için bulması çok güçtü. Ama şimdi her taraf meşe. Türkiye'miz meşe diyarı. 5-6 tane torun var. Hiçbirisi gelmedi. Sonra dışarıdan aradım, dışarıdan. Dedim eleman arıyorum, gelsin, öğrensin, hem bana yardım etsin. Belki 10-15 sene böyle yetindim. Yine muvaffak olamadım. Yine gel olamadı. Benim torunum ben geleceğim dedi. Gel oğlum dedim. Askerden geldi, buraya geldi. Şimdi bu iş öyle bir şey ki, aklını fikrini bu işe verecek. Başka bir yapamazsın. Mesela aklı fikri burada olacak. 8-10 gün ancak alabildi. 8-10 gün. Bıraktı gitti. Ondan sonra belki 4-5 kere girdi. Kendi kendine karar veriyor. Diyor gidelim dedi, şimdi çalışalım diye yanına diyor. Geldi işte, şimdi Allah razı olsun beni kurtardı. İşi bayağı büyüttük. Şimdi bak, öyle bir şey ki, mesela elim buradan böyle, günde 1000 sefer geçiyor. Birisinde acık aklı başka yer vermedi, şuradan çifteyi alıyor. Allah'a şükür büyük kazam yok. Kızım bu acıyı tattım. O acıyı tattım. 5 seneyi geçti herhalde. Çok sade bir insandı. Hiç buradan çıkmazdı. Şu gürültüleri topla, tozları topla, talaşları topla. Evde buradaydı. Çay yap derim, çay yap derim, kahve yap derim. Ne bileyim ki. Çok sade bir insandı. Şimdi gençlerimiz bilhassa iş yok, iş yok, iş yok diyorlar. İş insan kendi bulur. Kendisi bulur. Bak ben fıçı yaptım, yapıyorum. 70 seneden beri bunun yanı sıra bak, bunun yanı sıra yer sofrası yaparım. Kayık küreği yaptım. 15 sene. Belki 20 sene. Efendim, su çıkardım, sondaj. Artezyen. Her tarafı gezdim. Ne Yalova kaldı, ne Orhan Gazi kaldı, ne Geyve kaldı, ne Adapazarı kaldı. Yani şimdi kendim buldum. Mesela ben fıçı yapacağım ama iş yok. Fıçı iş yok. Dediğim gibi yanı sıra başka iş arayışında olacak. Hala da kayık küreği için millet akın eder buraya. Sofra, ekmek sofrası. Her ağaçtan yapardım. Mışıdan yapardım, ne bulursam. Çamdan yapardım, kavardan yapardım. Yetiştiremedim. O sipariş var ki, işte Edirne'den Erzurum, Adana'dan İstanbul. İşte internete koydu. Bu benim işime gelmiyor ama ben de diyorum biliyor musun? İnsanlara oyuncak olduğu gibi geliyor. Ama düşünüyorum değil. Şifa deposu, şifa deposu. Bana da verdiler, torun da verdiler. Hem yemek verdiler lokantada, karnımızı doyurdular, hem belge verdiler. Öyle şeyi pek sevmem de, pek şey yapmam yani, itibar etmem. En azından kızım, şu şifa deposu. Ne oluyor bu? Sağlığa hizmet oluyor. Geçmişimizde 1 tonluk, 2 tonluk, 3 tonluk, 4 tonluk, 5 tonluk, 6 tonluk şey kadar yaptık. Böyle büyük, kapıdan zor suya. Bu bir su yapar, su, içmeye doyamazsın. Su. Suyu koy bunun içinden iç. Bir de şunun özelliği şu. Bunun kökünden kestim miydi, 5-6 sene bekleyecek. Yine bir şey yapamazsın. İşte o 5-6 sene sonra yapılıyor bu biçim.
kesin gibi olmuyor. Ama köyde güneşe sürerdik. Fırına yanardı, ekmek fırınları köylerde. Ekmek fırına atardık. Sonra bir de şeyde çabuk kurur. Suya atarsın. Mesela suya at, suda kalsın 20 gün bir ay. Sudan çıkar, 15 gün kurudu muydu, fıçı olur. Ama böyle çok yapamazsın. Mesela 60 litre küp alıcı nereye sığdırırsın? Yapmasın, her sene uğraşmak lazım. Yapsın, diğer sığdıramazsın. İşte burası az dar geldi burası. Sanayi yaptık. 100 sene gidiyor, 100 sene. 100 sene kullanılıyor. Aslında mesela dağıldı mıydı bir falandan geç geri alıyor. Kullanmasını bilsen şimdi boşaldı mıydı boş bırakmayacak. Şimdi en azından bir iki karış su olacak. Bak o suda böyle yaz sıcaklarda tuzlu olacak. Tuzlu. Yavaş olmayacak. Uzun müddet kaldı mıydı? Duru biraz da kokuya çeviriyor mesela. Tuz atarsın, işte Türkçesi 100 sene kullanırsın. Mesela bir karış. Aylarca kalsa. Öyle 15 20 gün değil yani. Aylarca kalsa. Söloz köyü. Buraya gittim. Fıçıl hava. Tahta gibi 2 parmak kalınlıkta. Nerede buldun malzemeyi dedi ya, bu bol malzemeyi. Böyle bu kadar geniş tahtayı nerede buldun dedim. Biz bunları istediler. Nereden geliyor? Gökten mi yağıyor? Yok. Vurmadan kalma. Bak, vurma geldi 100 sene geçti. 100 sene oldu. Hala da ağaçlar durmuyor. Daha kullanılıyor. Daha kullanılıyorlar. Ne yapıyor biliyor musun? İncir yiyor, incir. Sen de kabartı yiyor. Kızım, sanatın devamını isterim. Torunum İnşallah gözümü arkada bırakmaz, mahcup etmez beni. Bunu isterim. Bu sanatın devamını isterim.